Merhabalar. Bu bölümde daha önce hiç kullanmadığım, daha çok Big Data ile ilgili geliştirmelerde kullanılabileceği söylenen iki komponentten bahsediyor olacağım. Bunlardan ilki olan Plot'unla başlayalım. E, Öncelikle ne işe yaradığına dair bir araştırma yapmam gerekti ama ne yazık ki doğru düzgün hiçbir örnek bulamadım desem yeridir. Oracle'ın kendi sitesinde açıklama olarak kompleks yapıya sahip verileri işleyebilen ve standart veri türleri kullanarak aynı verilerin düzleştirilmiş temsilini üretebilen bir komponent olduğu ifade edilmiş. Bana çok fazla anlam ifade etmemiş olsa da araştırmaya devam ettiğimde çok basite indirgenmiş bazı örnekler bulabildim. Şimdi bu örnek datayı oluşturup Flutter komponentini kullanarak nasıl bir sonuç elde ettiğimizi ve ne işe yaradığını birlikte görelim. Öncelikle datayı hazırlayacağım. Öncelikle tablo şeklinde not isimli bir tip yaratacağım. E, Daha sonra nested table isimli bir tablo yaratacağım. Bu tablonun bir kolonunda ID olacak. Diğer kolonun ismi node name olacak. O node name'in tipi de yukarıda yaratmış olduğum node tipinde olacak. Buradaki node name bir nested table yani iç içe bir tablo. Ne demek istediğimi tabloyu oluşturduğumda daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle tabloyu ben oluşturayım. Tablonun içine bazı değerler atacağım. ID'si 1 olan A değeri, ID'si 2 olan B ve C değeri, ID'si 3 olan D, E ve F değerleri. Şimdi bunları insert edeyim. Şimdi tabloyu görüntüleyeyim. Insert ettikten sonra nasıl bir tablo oluşturdum aslında. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var. Yani ID 1, 2, 3 için şurada dataset yazıyor. Aslında bu da bir tablo şeklinde davranan bir yapı. Yani sanki bunun da içinde bir tablo var gibi düşünün. ID 1'e karşılık dataset olarak bu tabloda A elementi gelmiş. ID 2'ye karşılık B ve C elementi gelmiş. 2 tane değer geliyor. ID 3'e karşılık yine burada bir tablo var. D, E, F elementleri geliyor. Bu tarz bir yapıyı okumayı sağlıyor aslında bu Flutter komponenti. Şimdi şu tabloyu bir tane de target tablo yaratıyorum şey için. Burada oluşturduğumuz tabloyu okuduktan sonra atabilmek için. Onun da yapısı şu şekilde olsun. Şimdi şu bizim iç içe oluşturduğumuz tablo. Bu tabloyu reverse edelim. Aynı şekilde target tablomu da reverse ediyorum. Her iki tablomun da metadatasını buraya aldım. Şimdi source tablomu sürüklüyorum. Buradan Flutter komponentini sürüklüyorum. İkisini birbirine bağlıyorum. Şuradaki target tablomu da sürüklüyorum. ID alanına atıyorum. ID alanını aynı şekilde final tabloma da ileteceğim. Bunu buraya atıyorum. Karşılığında target tabloma atıyorum. Sadece şurada ufak bir düzenleme yapacağım. Şu komponentin içine gelip attribute'larda yani şu node name yazan kısımda aslında şu expression yazan kısmına bu şekilde maplemeyeceğim. Burada column value yazıyorum buraya. Yani kolon değeri. Flutter komponentinin üstüne tıklayıp şurada complex type attribute yazıyor. Yani complex type'a ait değeri istiyor. Complex type'ımız burada aslında node name kolonuydu. Bu tablo tipinde olduğu için karmaşık bir yapısı var yani aslında onu ifade ediyor. Şuradan complex type'a gelip node name'i seçip buna map ediyorum. Şu an tamamlanmış oldu. Bunu çalıştıracağım şimdi. Bakın operatöre geldim. İş başarılı bir şekilde bitti. Şöyle sağ tıklayıp datayı görüntüleyelim. Bakın 1 için A, 2 için B, 2 için yine C, 3 için D, 3 için E, 3 için F şeklinde
aslında bütün değerleri, tablodaki bütün değerleri karşılık geldiği ID değerlerine göre tek bir row'a indirgeyecek şekilde dağıtmış oldu. Yani burada iç içe, source tabloda iç içe şeklinde görünen datayı aslında hepsini tek bir satıra dağıtmış oldu. Böyle bir kullanımı var. Şuradaki source tabloyu da tekrar göstermiş olayım. Bakın böyle görünüyordu. Burada tabii görüntüleyemiyor burası. Şuradan Fuat'tan göstereyim. Bir ID'ye karşılık A değeri, 2 ID'ye karşılık B ve C değeri, 3 ID'ye karşılık D, E, F değeri şeklinde bir tablo oluşturmuştuk. Bu tablonun değerlerini her bir değer satırlara tek tek dağıtılacak şekilde oluşturmuş oldu. E, Flatten komponentinin böyle bir kullanımı var. Şuradaki jet komponentiyle ilgili olarak kendim herhangi bir tecrübede bulunmadığım için bunun için de araştırma yaptım. Fakat bununla ilgili hiçbir örnek bulamadım açıkçası. Sadece açıklama olarak mevcut. Bu da key value ilişkisi tutan database'lerde veya file'lardaki datayı okuduğunu söylüyorlar. Bu şekilde kolon ve satırlara dönüştürdüğünü söylüyor. Fakat dediğim gibi herhangi bir örnek bulamadım. Bu yüzden bu konuyla alakalı olarak sadece sözel olarak bahsederek bu bölümü sonlandırmış olalım.